Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yıldız desenli kare motif modeli anlatacağım. Çok hoş, çok güzel. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Modelime geçmeden önce de size güvenle alışveriş yapabileceğiniz bir web sayfasından bahsedeceğim. baharoya.com arkadaşlar. Hobiye dair her tür ürünü bulabilirsiniz. İp, tığ, şiş, oya ipi, yazmalar, iç çamaşırı. Her şey var arkadaşlar. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şu anda %25'e varan indirimler mevcut. Eğer ki benim ismimi yazarak da yani Ören Hanım yazarak da artı %5 ilave indirim kazanabilirsiniz. Ben de alışveriş yaptım. Dediğim gibi güvenebilirsiniz. Sevdiklerinize tavsiye edebilirsiniz. Yorum kısmına ve açıklama kısmına linkini bırakacağım arkadaşlar. Tıklayıp ulaşabilirsiniz. Evet, modelimize geçelim. Modelim için iki renk kullanacağım. Yıldızı şöyle hardal sarısıyla yapacağım. Etrafında kremle yapacağım. Siz tam tersini de yapabilirsiniz ya da renk renk de yapabilirsiniz. Ben renk renk yapıp inşallah kırlent yapmayı düşünüyorum. Tığ olarak da 2.20 milimetrelik tulip tığ kullanacağım. 3 numara. Gördüğünüz gibi hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka yaparak başlayacağım arkadaşlar. Zincir çekersem ortası geniş olur. O yüzden sihirli halka yapacağım. Sihirli halka içinde ipimi bu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Şöyle sol elimi alıyorum. Bakın çapraz şekilde sol elimi aldım. Halkama zincir çekerek sabitledim. 2 zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Bu oluşturduğum halkaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Evet, baştaki zincirle birlikte toplamda 15 tane trabzan yapacağız. Evet, şöyle artık ip 2 kat yapıp örüyorum. 15'e tamamlayalım. Evet, baştaki zincirle birlikte toplamda 15 tane trabzanımı yaptım. İlk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle burada bir zincir çekiyorum, ipimi bıraktım. Şu ortadaki halkamı iyice kapatıyorum arkadaşlar. İyice kapatalım. Dilerseniz düğüm atın. Ben atıyorum her ihtimale karşı. Birazdan atarım. Kapattıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. Bakın bu zinciri birinci kabul ediyorum. Elimi sıkı tutmuyorum. 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Yıldızın kanatlarını yapacağım. İkinci zincire hemen başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire geçiyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire, son zincirime giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan yaptım. Alttaki trabzanlarımı sayıyorum. Battığımı saymıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Yıldızımın bir kanadını yaptım. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. İkinci kanadına başladık. İkinci zincire başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki zincire giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan yaptım. Alttan trabzanlarımı sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Evet, bu şekilde kanat yapacağız. 5 zincir. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. 5 tane kanat olacak. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, son kanadımdayım arkadaşlar. Son kanadı yaptıktan sonra yine 1, 2, 3.'ye batıyorum. 3. trabzana ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Şöyle tersini çeviriyorum. Tersinden şöyle şuraya girip son çıktığım yere ilmeğimi buradan aşağıya çekiyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum.
birazcık uzun bırakıp kesiyorum ki ipimi saklayayım. Evet, şöyle biraz yürüteceğim. Burada da bir zincir çekiyorum, tekrar yukarıya çıkmasın fazlası. Evet, son olarak ucunu alıyorum ipimi. Evet, yıldızım çok hoş, çok güzel oldu. Şimdi kare şeklini vereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben 3 tane daha yaptım. Böyle de kullanılabilir. Krem ipimi alıyorum. Evet, krem ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Yıldızımı elime aldım. Yıldızın tam ucuna arkadaşlar, uç kısmına şöyle şuraya, tam şuraya başına dolamadan batıyorum. Uç kısmına batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki bakın şuradaki yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana giriyorum. İlmeği alıyorum. Doladım. 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan yaptım. Bu boşluğu düz bir şekilde dolduracağız. Tığıma bu sefer 2 doladım. Sıradaki trabzanıma giriyorum. İlmeği alıyorum. Doladım 2, doladım 2 çektim. Üçüncüyü çekmiyorum. Tığıma 2 doladım. Tam ortaya. Şuraya bakın. Tam ortaya kaydırma yaptığım yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım 2, doladım 2 çektim. Üçüncüyü çekmiyorum. Tığıma 2 doladım. Karşıdan trabzanın dibine bakın, alt kısmına battığım yuvaya, zincire diyelim. Buradaki ilk yuvaya giriyorum. İlmeği aldım, doladım 2, doladım 2 çektim. Tığımda 4 ilmeğim var, dolayıp 4 ilmeğin içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Burada yaptığım işlemin aynısı. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana giriyorum. Trabzan yuvasına 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine girdim. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Yıldızın tepesine bakın. Şuraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, bakın doldurduk. Şimdi sıradaki yuvaya aynı işlemi yapacağım. Sıradaki yuvaya batıyorum. Pardon, çakma sık iğne yapacağım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Tığıma doladım. Sıradakine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma bir doladım. Sıradaki trabzana girdim. 3 defa da çektiğim trabzan. Tığıma 2 doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. 2 çektim. Üçüncüyü çekmiyorum. Tığıma 2 doladım. Tam ortaya. Kaydırma tekniği yaptığım yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım 2. Doladım 2 çektim. Üçüncüyü çekmedim. 2 doladım. Karşıya bakın, yıldızın karşısına trabzanı battığım zincire diyelim arkadaşlar. Bakın buradaki bu yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım 2. Doladım 2 çektim. Tığımda toplamda 4 ilmek var. Dolayıp 4'ün içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Yıldızın tam uç kısmına da sık iğne yapıyorum. Evet, aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Boşlukları doldurarak ilerleyeceğiz. Şöyle tığıma doladım. İlkine çakma sık iğne. Tığıma doladım. Sıradakine trabzan, bir dolayıp 2 defa da çektim. Tığıma doladım. Sıradakine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. Tığıma 2 doladım. Sıradakine 2 dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. 2 doladım. Tam ortaya girdim. 2 çektim.
Üçüncüyü çekmedim. 2 doladım. Karşıya sıradaki yuvaya 2 çektim. Tığımda 4 ilmeğim var. 4'ün içinden geçiyorum. Sıradakine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan, sıradakine bir dolayıp 2 defa da çektiğim, tığıma doladım, sıradakine tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Yıldızın tepesine de sık iğne yapıyorum. Evet, sayıları karıştırmayın arkadaşlar, yanlış olur. Bu şekilde ilerliyor. Artık bilirsiniz. Videoyu geriye de alabilirsiniz. 2 boşluğumuz kaldı. Onları da dolduralım. Sıranın sonunu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Son olarak trabzanımı yaptım. Bir dolayıp 2 defa da çektim. Sıradaki yuvaya dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Şimdi ilk yaptığım sık iğne, yıldızın tepesine yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Evet, sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi kare şeklini vereceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, hemen aynı yere, aynı sık iğnenin tepesine bir sık iğne yaptım. Sıradaki yuvaya sık iğne 2 oldu. Sıradaki yuvaya sık iğne yaptım. 3 tane sık iğne yaptık. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bir dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma 2 doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. 2 2 çektiğim trabzan. Yani 2 dolayıp 3 defa da çektik. 2 zincir çekiyorum. Tığıma 2 doladım. Aynı yere, buranın köşe olmasını istiyorum. O yüzden aynı yere yine 2 dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yaptım. Bu şekilde. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Sıradaki yuvaya yine 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, her birine bir batıyorum. 2 ve 3. Evet, 3 sık iğneden sonra aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Başladığımız gibi 3 sık iğneden sonra tığıma doladım. Sıradaki yuvaya çakma sık iğne, bir dolayıp tek seferde çektiğim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Sıradaki yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. 2 tane trabzan yaptıktan sonra tığıma 2 doluyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. 2 2 çektiğim trabzan. 2 zincir, 2 doladım. Aynı yuvaya, yani aynı sık iğneye yine 2 çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya trabzan. Bir dolayıp 2 defa da çektim. 2 tane yan yana trabzan yapıyorum. Evet, 2 trabzan yaptıktan sonra tığıma doladım. Sıradaki yuvaya çakma sık iğne tek seferde çektim. Yan yana 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3. Evet, 3 sık iğne yaptık. Yine aynı işlemlerle devam ediyorum. Bir tane çakma sık iğne, 2 tane trabzan yapacağım. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim bir, sıradakini ikinciyi yaptım. 2 doladım. Sıradaki yuvaya 3 defa da çektiğim trabzan. 2 zincir, tığıma 2 doladım. Aynı trabzanın tepesine ya da yuvaya yine 3 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. 2 tane yan yana bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine çakma sık iğne. 3 tane sık iğne. 1, her birine bir batıyorum. 2 ve 3. Sıradakine çakma sık iğne. Tığıma doladım. 2 tane trabzan. 2 doladım. Sıradakine 3 defa da çektiğim trabzan. 2 zincir. Tığıma 2 doladım. Aynı yere yine 2 dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yaptım. Tığıma doladım. 2 tane yan yana trabzan.
Bir dolayıp iki defa da çektim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bir tane çakma sık iğne. Evet, bitti. Şimdi zaten 3 sık iğne ile başlamıştık. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Kare şeklini aldı ama böyle kafa karıştırıcı gibi duruyor arkadaşlar. Boyutlar aslında aynı. Bir sıra daha gideceğiz. Tam kare şeklini alsın diye. Şöyle, o zaman anlayacaksınız sayıların aynı olduğunu. Şimdi beraber sayacağız. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya çakma sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Sadece çakma sık iğne yapacağız. Köşelere trabzan yapacağız. Çakma sık iğne yaparak ilerliyorum. Her birine bir batıyorum. Evet. Köşeye geldim. Tığıma doladım. Köşeme bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Evet, çakma sık iğne yapacağım. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine çakma sık iğne. 11 tane olması lazım. 11 tane çakma sık iğnemiz varsa, olursa doğru yapmışız anlamına geliyor. 2, sıradakine batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Evet, 11 tane çakma sık iğneden sonra tığıma doladım, köşe yapıyorum. 2 tane trabzan, bir dolayıp iki defa da çektim. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım, sıradaki trabzanın tepesine çakma sık iğne. Evet, köşeye kadar çakma sık iğne yaparak ilerliyoruz. Köşede 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Dediğim gibi her kenarda 11 tane çakma sık iğne varsa doğrudur arkadaşlar. Biz burada 6 tane yapmışız başlarken. Şöyle sayalım, 3 6 tane. Şöyle tam bakayım. Evet, yanlış saymışım bu arada. 7 tane yapmışız arkadaşlar. Bakın, 3 6 7 tane. Burada da 4 tane var. 11 tane sık iğne oluyor. Evet, şimdi ne yapacağım? İlk yaptığım çakma sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Şöyle tersinden içeri çekeceğim yine. İlmeğimi. Şöyle bir zincir çekiyorum. Aynı yöntemle saklayacağım arkadaşlar. Biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle. Şuraya alıyorum. Burada zincir çekiyorum. Fazlasını yine kesiyorum. Tamamdır. Çok tatlı, çok şirin yıldızlarımız oldu. Yıldız motiflerimiz oldu. Çanta yapabilirsiniz arkadaşlar. Hırka örebilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Ben kırlent yapmayı düşünüyorum dediğim gibi. Bakın burada bu hardal sarısı çalıştık beraber. Burada içini kırmızı yaptım, yıldızını. Şurada eflatun. Burada da turuncu yaptım arkadaşlar. Pastel renkler kullandım. Çok güzel oldular. Böyle de kullanılabilir dediğim gibi. Birleştirmeyi de ben kısaca göstereyim. Hatta göstereyim. Şimdi göstereyim, sonra yakalmasın. Çünkü bazı takipçilerim hemen istiyor. Şöyle nasıl birleştirirsiniz? Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Çok farklı şekillerde birleştirme var arkadaşlar. Şöyle sık iğne, ikisini tutup böyle denk gelen yuvalara sık iğne de yapabilirsiniz. Ama benim en beğendiğimi söyleyeceğim size. En beğendiğim, şöyle bakın, burada zincirin tek kanadını alıyorum. Şuradan da zincirin bu taraftaki kanadını aşağıdan aşağıya doğru batıyorum. İlmeğimi buradan yukarıya çekeceğim. Şöyle ilmeğimi çekiyorum. Sonra sıradaki, bakın, trabzanın tek kanadını aşağıya doğru batıyorum. Buradakinde tek kanadını aşağıya doğru batıyorum. İlmeği alıp bu 3 ilmeğin içinden geçiyorum.
Bu ilmeği de sayıyorum. Bakın ilmeğimi biraz genişlettim. Buradan tek kanadına aşağıya doğru battım. Bu taraftakine batıyorum. İlmeği alıp bu 3 ilmeğin içinden geçiyorum. En güzel görüntü bence bu arkadaşlar. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hepsini denediğim için söylüyorum. Dikebilirsiniz. Yani çok çeşit çok arkadaşlar. Hangisini yapmak istersiniz? İpim aşağıda, gördüğünüz gibi ip aşağıda kalıyor bu yöntemde. Kaydırma tekniğiyle birleştirmiş oluyorum. Şöyle. Görüntü de böyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Şu taraf biraz çukur kalıyor ama gayet güzel diye düşünüyorum. Şöyle. Karşıdan bakışı gayet şık, güzel duruyor. Diğerlerinde biraz kabarık duruyor, farklı duruyor. Dediğim gibi en mantıklısı bence bu. İnşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.